Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Java programlama ile ilgili olan ikinci dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Geçen ders neler yapmıştık en son? Biliyorsunuz ki kursun verdiği programı indirmiştik hatırlarsanız BlueJ. Şimdi o BlueJ ile ilgili tekrar bir hatırlatma videosuyla başlıyoruz. Ardından adım adım kurslarımıza devam edeceğiz. Evet, şimdi bakalım. Açıyorum bakalım. You Devam get edelim. BlueJ and the course code installed and downloaded. Evet. Installing BlueJ will have two main parts: installing Java and installing BlueJ. Evet, BlueJ'yi iki kısımda indirmeyi gösterecek. Java'yı indirme, BlueJ. Java zaten bilgisayarımızda genelde olan bir kısım. Java'yı indirmeniz gerekiyor mutlaka Java kod yazılımını ve BlueJ yazılımını indirmeniz gerekiyor kursumuzda. Bakalım devam edelim. You might not notice this part if you're on a Mac. There are links below that'll help guide you. There are written installation instructions and some videos of the installation process. Evet arkadaşlar, alt tarafta iki tane kurulum yönergesi var. Bir Mac bilgisayarlar için, ikincisi de Windows bilgisayarlar için. Hem YouTube'da anlatım videosu var, hem de bakıyorum şöyle. Bir de instruction videosu var. Instruction var. BlueJ'yi nasıl kaydedeceğinizi hemen videonun altında gösteriyor. Linux için de var. Ve geçen ders hatırlarsanız ders 1'in kodlarını indirmiştik sizlerle BlueJ'de kullanacağımız. Evet, şimdi devam edelim bakalım videomuza. Açıklamalı bilgilerle tekrar ben devam edeceğim videomuzla beraber. You'll need to pick the right instructions for your operating system, Mac or Windows. If you can't get BlueJ running, it's not your fault. It just means your computer's set up differently from ours. We can help. Post your question on the forums. Below this video, there's a section called Discussions. You can read other people's questions. Evet arkadaşlar, gene aşağıdaki kısımlara göre çözemediyseniz forumları var sitenin. Forumlarından da yardım alabileceğimizi tekrar hatırlattı bize. And answer, or you can ask a question yourself. When you're asking a question, give us as much information about what you did and what the result was as you can. The more you tell us, the clearer our advice will be. Once you've successfully installed BlueJ, open BlueJ and go to the Help menu. Select About or Copyright, whichever one you see. Who's the first contributor on the team? In other words, what's the first name that comes up? Evet, şimdi bir quiz kısmına geldik arkadaşlar. Böyle videolarda şöyle yuvarlak gördüğünüz kısımlarda genelde bir alıştırma oluyor videodan sonra. İlk alıştırmayı yapmıştık hatırlarsanız. Hello World yazdırmıştık ekrana. İkinci alıştırmamızda şimdi BlueJ'yi açın diyor. Hemen açalım BlueJ'yi. Evet, açtık. BlueJ'yi açtıktan sonra yardım menüsüne gidin diyor. Evet. Buradan About or Copyright. Evet. About BlueJ'ye basıyoruz. Evet. BlueJ'yi yapanların isimleri geliyor. Versiyonu. Hangi versiyon olduğu. Şimdi buradan ne yapmamız istiyor? Who is the first contributor? Evet. Şunu yazmamız istiyor. Bakalım yazalım şöyle yavaşça bakalım doğru mu? Yazacağız. Amjad Altatmiri. Tatmiri. Doğru mu yazdık? Bir daha kontrol edelim. Evet. Evet, bir yanlışlık var. Bir de bakalım.
König herhalde. Bir de onu yazalım. Mikael. Mikael. König. Evet, doğru. Mikael König'miş arkadaşlar. Sonunda tutturduk. Evet, gördüğünüz gibi kim ne hazırladığını oluşturdu. Yani bazı şeyleri hakikaten gereksiz görüyorum ben de ama devam edelim. If you got that working, you just completed the first question on homework 0. Ayrıca her cevaptan sonra yanıtını da veriyor arkadaşlar testimizde, kursumuzda. Lucky Şunları, you. evet. You can now navigate to homework 0 and do the rest right now if you like. To do that, you would use the drop down up there. Right now it probably says Lesson 1 Objects, but that's what you'll use to move around between lessons and homework. If you don't feel like switching to the homework right now, though, that's fine. You can finish up this lesson first. Once you've finished, Evet, dediklerimi anlattı arkadaşlar. Yani ilk önce sorulara cevap verebiliyoruz. Ardından da sonucu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim installed bakalım. BlueJ, you'll need to download the course code. There's a link below. Click it. It'll prompt you to download a zip file. Save the zip file under Documents. Unzip the directory. It contains the code for Lesson 1. It also contains Arkadaşlar şimdi de geçen derste kaydettiğimiz olan kodları tekrar nasıl yapabileceğimizi anlatıyor. Altta da tekrar adresini vermiş bize. Buradan indirip bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. a file secretcode.txt. The video links from the last question also show the process of saving the zip file and unzipping it. What does secretcode.txt contain? Evet, şimdilik problemimiz neymiş bakalım. Dersimizin olduğu klasörü açalım. Evet, bunun içindeki kodu istiyor. Bunları neden istiyor olabilir arkadaşlar? Onun sebebi yani bunu gerçekten indirip indirmediğimizi onaylatmak için büyük ihtimal. Yani beraberinde bu derleyiciyi kullanıp kullanmayacağımızı onaylatmak için büyük ihtimal bu istiyorlar bu kodu. Onun için biz de devam ediyoruz dediğiniz gibi. İndirmekte fayda var kodları ve BlueJ derleyicisini. Evet, devam edelim bakalım. Doğru. Evet, şimdi diğer adıma geçelim bakalım. If you were unlucky and installing the software didn't Gördüğünüz gibi cevabı veriyor bir dahaki videoda. work for you the first time, that's okay. For most of the questions, the Udacity IDE is a good backup. Keep trying to get BlueJ working though, and definitely reach out for help. We want this to work for you. Afterwards, go Evet arkadaşlar, diğer adıma geçtik şimdi. Bakalım bu adımda neler yapacağız. Altta instruction notlarını vermiş. Tekrar nasıl kurulacağını böleceğin ilk dersin kodunu ve dersle ilgili bilgilerin olduğu Wikipedia sayfası yani OV sayfasını tekrar vermiş bize. Evet, devam edelim bakalım. Hocamız neler anlatıyor. ahead and start BlueJ and follow along what I'm doing here. Select the project option, open a project, navigate to the folder into which you have unzipped the starter code, go to lesson 1, and then to hello, and here you get an icon that represents our first program. Evet, hocanın anlattığına göre projeyi nasıl Hello Printer adlı projeyi BlueJ derleyicisine nasıl ekleyeceğimizi gösterdi. Biz de yapalım beraberinde. Adım adım bakalım. Şunu kapatalım. Şunu da aşağı itelim. BlueJ Project.
geleceksin demişti. Hello. Evet, gördüğünüz gibi ekstra bir sayfada Hello Printer adlı onların kodların yer aldığı sayfa açıldı. Evet, devam edelim hocamızla ve paralel olarak. Double click on it, and a window pops up with the program code. Evet, çift tıklamayla gördüğünüz gibi programın kodları geldi. Karşımıza Hello World yazdıran bir class oluşturmuş hocamız. Evet, dersimize devam edelim. Here again is the line that I said. It's the most important one. We'll have a closer look at the bits and pieces of the statement later, but right now let me show you how to execute a program. Click on the button that says compile. Evet, compile kısmıyla programımızı çalıştırabiliyoruz. Yani execute edebiliyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir sintaks hatası yok. Yani doğru bir şekilde yazılmış kodumuz. Devam edelim hocamızla beraber. Now your program is translated from the Java language into a lower level language that the computer can execute efficiently. We don't normally have to worry about that process, except we have to remember to hit the compile button before running the program. Now back in the main display, right-click on this box, select the second line that contains the word main, and that launches the main part of our program. You get a dialog here where you should simply click OK. As soon as you do that, another window pops up, and voila, here's our greeting. Gördüğünüz gibi Hello World olan bir sayfa açıldı. Biz de deneyelim hemen paralelinde. Evet, bu sayfamızı compile ettik ilk önce. Program çalıştıktan sonra programın olduğu sayfaya geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Buradan void main string args'ı çalıştırıyoruz. OK diyoruz. Gördüğünüz gibi Hello World adlı sayfa geldi karşımıza. Evet, devam edelim videomuza. Hello world. Now, of course, I want you to change the greeting and print something else. And I want you to show me what you did. You will use the Udacity coding environment and not BlueJ to give us any of the code that you have developed. Let me show you that. Whenever we want you to submit programming work, you will see a screen such as the following. Here we give you a bit of starter code and some instructions on what we want you to do. Right now it says, please print hello Udacity. You can type your answer in here, or even better, you can first do the answer in BlueJ and then just paste it in here. To test your program, scroll down and click the test run button, and here you see the program output. Once you're happy, click the submit button. That way we get your work and you get feedback, in this case, that it was correct. Now it's your turn to try it. Sarah will walk you through your very first programming assignment. Good luck! Evet, hocamız anlattı bir kısaca. Tekrar diğer hocamızla beraber herhalde uygulamasını yapacağız bakalım. Programın üzerinde değişiklik yapıp tekrar derleyeceğiz büyük ihtimal. Devam edelim kursumuza. When you want to just try an idea out in BlueJ, you have a couple options. Evet. Başlığın ismi Creating a Test Project, yani test proje yapımı. Altta tekrar aynı dokümanları vermeye devam etmiş. Evet. Devam For how edelim to start. dersimize. One is to open the test prog BlueJ project that we made for you. It's in the files for lesson 1. The other option is to make a new project using BlueJ. To open the test prog project, open up BlueJ, click the project menu, and then from the drop-down, select Open Project. Use the window that pops up to navigate to wherever the lesson 1 code is. Double-click and open test prog. It should look something like this. If you right-click, you can open the editor, and then you have a main method all set up and ready to go for you. Evet, biz de tekrarlayalım arkadaşlar. BlueJ'ye geliyoruz tekrar. Project, Open Project, test programı açıyoruz. Tıklıyoruz çift. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Öbür sayfamızda nasıldı? Şöyle bakarsak. Evet, doluydu gördüğünüz gibi içi. Buna kendimiz bir şeyler ekleyeceğiz.
Devam edelim bakalım hocamız ne anlatıyor. Where you can put whatever code you want to try out. If instead of using the test prog project that we made for you, you want to make a new project, you would go to the same project menu, select New Project, and then give it a name. Some examples are compiler runtime, errors, hello, whatever your project is going to be about. I'll just call this one a new project. Now I close whatever project I had open before, and I can see my new project. Before I can write code in it, though, I have to click New Class, and then come up with a name. I'll just call this one Testing an Idea for now. Now you edit this the same way you always would. Open Editor. And there's a lot of stuff in here. I always just delete it, except for the class definition, and then add back whatever code I need to try out the thing I want to try. Again, you can put whatever code you want in here. Now that you've seen how to make a new testing project, let's put that skill to use. We're going to try out some code. Let's experiment a bit more. Evet arkadaşlar, biz de deneyelim yeni bir tane proje açmayı. Şöyle ana sayfaya gelelim. Project, New Project. Şuradan yapıyorduk. Evet. New Class. Deneme yapalım. Bir tane. Evet. Gördüğünüz gibi her şey hazır. Şunları siliyoruz. Merhaba. Dünya yazalım biz de. Şuraya. Evet, gördüğünüz gibi oluşturduk. Çalıştıralım. Evet, altını oluşturdu gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim hocamızla. What if we wanted to print Hello World on separate lines, like this? Hello on the first line and world on the second line. Can you write this program? Try doing it in BlueJ and then pasting it into our IDE. If you can't get BlueJ working right now, then just use our IDE. Evet arkadaşlar. Yeni bir çalışma verdi. Bu testi tamamlayacağız bakalım. Ayrı ayrı satırlarda hello ve world yazdıracağız. Gene sistem out println'yi kullanarak şöyle kopyalayalım buradan. Evet. Deneyelim bakalım. Hello yazdıralım. Bir alt satıra geçelim. Ünlemimizi unutmayalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi test edebiliyoruz projemizi. Bakalım test edelim. Hello World tamam. Doğru diyor yaptıklarınız. Gördüğünüz gibi iki satırda yazmamızı istemişti bizden. Onun için iki satırda bu kodu yazıyoruz bu şekilde. L'nin anlamı zaten line demek yani. Bu hizada bir tane yazı yazdırın demek. İki tane bu şekilde yazdırdık. Kabul edelim bakalım. Evet doğru. Şimdi
Arkadaş bakalım cevabı anlatacak bize. Let's look at the code that I wrote to do this. Here's all that stuff that we had to do just to make the computer happy. And then here's the interesting part. I wanted to print on 2 lines. Tabii şeyde de deneyebiliriz, BlueJ'de. Şöyle deneyelim BlueJ'de. Ve test. Noktaları unutmayalım. Hello. Arkadaşlar yazıları tırnak içerisine yazıyoruz. Çift tırnak içerisine. Bunu unutmayalım. Evet, compile diyelim. Bir hata yok. Şimdi çalıştıralım. Aynı şekilde gördüğünüz gibi alt alta yazdı. Lines, so I used Videomuza devam system edelim. out print line twice. On the first line, I wanted to print hello, so I put hello in quotes, and I passed it to system out print line by putting it in the parentheses. On the second line, I wanted to print out world, so I write world in quotes, and again put it in the parentheses. To run this in the Udacity IDE, I just copy this. I'm going to use Command-C or Control-C, depending on whether I'm on a Mac or a PC. And then I'm going to go to the Udacity IDE, and I'm going to paste it in. Now I can test run it. And like I expected, it prints hello and world on separate lines. Let's try printing something different. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi BlueJ'de Hello and World'ü yazdırmayı da göstermiş bulunduk. İsterseniz bir ara verelim ikinci videomuzda. Üçüncü videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Üçüncü videomuzda sayı ve text and numbers diye bir dersle başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Üçüncü derste görüşmek üzere.